Selamlar arkadaşlar. Adıyaman'daki gezimize başladık. Bugün ilk durağımız olan Perre Antik Kenti'ne geldik. Perre Antik Kenti, Komagene İmparatorluğu'nun en büyük 5 şehrinden bir tanesi. Burası ayrı zamanda en büyük nekropol alan. Nekropol alanı dediğimizde şu, bir nevi aslında mezarlık anlamına geliyor. Bu lahitlerin, işte nişli mezarların bulunduğu yerler. Yani tahmin edilen şu, yaklaşık bu Komagene İmparatorluğu'nun bünyesinde bulunan birçok şehrin ya da 5 büyük antik şehrin mezarlıkları toplu olarak burada bulunduğu söyleniyor. İşte nekropol diyoruz biz buna. Bugün onları göstereceğim ilk başta. Ondan sonra da zaten yine diğer Nemrut'a, ondan Samsat'a ve diğer antik kentlere sırasıyla gitmeye devam edeceğiz. Burası Nemrut kadar çok bilinen bir yer değil maalesef ama gerçekten harika bir yer. Zaten siz de görüntülerde göreceksiniz. Aynı zamanda Perre dediğimiz kısım, burası Roma döneminde geçiş yolu olarak da kullanılmış. Harika bir çeşme var içeride. Roma çeşmesi var. Kervanlar, işte ticaret yolları hep bu Perre kentinden de geçiyormuş. O yüzden ayrı bir ticari açıdan da önemi var. Dediğim gibi görüntülerde bunları göreceksiniz. Şimdiden iyi seyirler. Az önce de söylediğim gibi burası bu bölgedeki en büyük nekropol alan, yani mezarlık alanı. Bildiğiniz üzere hani Yunan şehirlerine polis şehir demek, nekropolis de ölüler şehri demek. Hani o yüzden de buraya işte mezarlık diyorlar nekropol alanlarına. Arkamda gördüğünüz mesela bu mezarlıklardan bir tanesi. Kimisinin girişi oval şeklinde, kimisinde kare şeklinde. Aslında bunların kapıları da varmış. Çok hızlı bir şekilde ileri geri gidecek şekilde. Bir tanesini zaten içerisinde size gösterdim. Yani burası gerçekten görülmesi gereken bir yer. Çünkü Nemrut diyoruz ama yani bu bölge çok bilinmeyen bir yer. Yakınından dolayı da mutlaka görmeniz gerekiyor. Evet, şu anda bir sistern, yani sarnıçın önüne geldik. Burası 44 basamaklı bir sarnıç. Bu Perre bölgesinde bulunan. Şimdi sarnıçlar iki çeşit oluyor arkadaşlar. Bir tanesi iple işte kovaların aşağı indirilip su çekildiği, bir de böyle buradaki benzer olan işte merdivenlerden aşağı inerek suları kendinizin aldığı yerler. Şu anda aşağıda su olmadığı için ben aşağı kadar inmeyeceğim. Bir şey yokmuş aşağıda. Bir de çok karanlık. Herhangi bir aydınlatma da yok. Sadece görün diye gösteriyorum. Burada işte burada o zamanki akan suyun, yani burada bulunan suyun Komagenliler kutsal olduğuna inanıyorlarmış. Hemen yukarı taraflarda da zaten kurban etme mekanları var. Yani kurbanlarını, adaklarını yaptıkları, kestikleri yerler var. Mesela önce şöyle göstereyim. Şu gördüğünüz kısım kurbanların bakın bağlandığı, iplerin bağlandığı bir boşluk burası. Kurbanları burada bağlıyorlarmış. Ondan sonra kesilen kurbanlar Tanrı'ya adandıktan sonra onların kanları, suları, yani su ya da şaraplarda şu gördüğünüz akrosol adı verilen deliklere konuluyormuş. Burada Tanrı'ya işte bu kanı, suyu ya da şarabı adıyorlarmış. Kesilen etler de şu gördüğünüz ocaklarda pişiriliyormuş. Ama beraber ondan sonra ziyafet çekiliyormuş. Yani biraz aslında kompleks gibi bir yapı burası. Evet arkadaşlar, şu anda sarnıcın aşağı kısmına indik. Bakın burası zaten 44 basamaktan sonra ulaştığınız yer, aslında burada su varmış. Dağdan gelen sular buraya iniyordu. Buradan sularını aldıktan sonra da hani isteyen de böyle de gidiyormuş ya da yukarıda kuyu da var. Yani bu şekilde şurada ayakların geçirebileceğiniz, tırmanabileceğiniz yerler var. Bakın çok ilginç bir yer. Gel abi. Göster. Yukarıya kadar gösterebiliyor musun? Şimdi daha çok çıkmayayım çünkü zaten yukarıda çıkış olmadığı için kapalı. Gördüğünüz gibi 19 metrelik sarnıcın sonunda yukarısı, oraya kadar şuralara basa basa çıkabiliyorsunuz. Şimdi size çok ilginç bir arıtma sistemi göstereceğim. O zaman buraya gelen suların nasıl arıtıldığını görmenizi istiyorum. Şimdi arkadaşlar, dağlardan gelen karlar eridikten sonra dağlardan gelen sular şu tarafa akıyormuş önce. Bakın gördüğünüz gibi burada 5 tane havuz var. 1, 2, 3, 4, 5 ve sarnıcın olduğu yer. Şimdi buradan gelen sular önce buraya akıyormuş. Birkaç gün bekledikten sonra tortular suyun altına akıp ondan sonra bu yan havuza iplerle aldırılıyormuş. Zaten gördüğünüz gibi iplerin izlerini şu karşıdaki kireç taşında görmeniz mümkün. Ondan sonra yine bir gün olacak şekilde sarnıca akıp oradan da insanlar içme sularını içiyorlarmış. Şimdi size çok güzel bir hap bilgi vereceğim.
Bu Commagene İmparatorluğu'na bağlanan Perre Antik Kenti eskiden dünyaya 2 ürünü ihraç ediyormuş ve bu 2 ürün gerçekten çok önemliymiş ve ilk bir markayla bunu ihraç ediyorlarmış. Bunlardan bir tanesi sedir ağacı ihracatıymış. Diğeri ise çok daha önemli olan şarap ihracatıymış. Hatta bununla ilgili de kendilerine ait bir Monarita adı verilen de bir markaları varmış. Yani düşünebiliyor musunuz? Bundan 2000 yıl önce bu topraklardan dünyaya Monarita adı altında bir şarap ihracatı yapılıyormuş. Hemen şu altta gördüğünüzde işte şarapların beklediği noktalar, işte dinlendirilip üzümlerin ezildikten sonra burada da dinlenip diğer havuzlara aktarılıyormuş ve böylelikle markalı bir şarap üretiliyor. Evet arkadaşlar, sıradaki mekan Karakuş Tümülüsü. Burası hemen Kahta'dan birkaç kilometre uzaklıkta bir tepenin üstündeki yer. Buranın amacı şu, Commagene İmparatorluğu'nda kadınların, yani kraliyet kadınlarının, işte kraliçelerin ve prenseslerin gömüldüğü tümülüs burası. Buraya getiriliyormuş. Burası şehrin en yüksek noktalarından bir tanesinde. Yani bu da gösteriyor ki o dönemlerde kadının yeri ne kadar önemliymiş krallıkta. Yani bunları görünce diyoruz ki nereden nereye geldik. Birazdan etrafında gezmeye başlayacağız. Anıt mezarları göreceğiz. Ama mutlaka zaten tur bünyesinde de burayı sizi getireceklerdir. Getirmezlerse de mutlaka burayı söyleyin. Şimdi şu gördüğünüz karşıdaki tasvir, biraz yakınlaştırıyorum bakın. Tarihte bulunan ilk el sıkışma röflesi. Bundan daha eskisi yok arkadaşlar. Eski zamanlarda bunun anlamı benden sana zarar gelmez gibi bir anlam almış el sıkışma, el tokulaşmasının. Bu 4. sütun üzerinde de bunu bu şekilde tasvir etmişler. Yukarıda Mitridas ve Laodika'nın el sıkışmasını gösteriyor. Yani dediğim gibi 4 tane sütunundaki tasvirler de bu şekilde bitmiş oluyor. Şimdi yine tam bir yuvarlak çizdikten sonra başladığımız noktaya geri dönüyoruz. Sıradaki mekan arkadaşlar Severus Köprüsü. Burası halk adıyla da Cendere Köprüsü olarak biliniyor. Bu köprü Romalılar döneminden kalma ve 2000 yıllık bir tarihe sahip olan bir köprüden bahsediyorum arkadaşlar. Aynı zamanda dünyanın en eski ve en kalın ikinci taş kemerli köprüsü. Gerçekten ben az önce baktığımda böyle bayağı inanılmaz heybetliydi. Malabadi daha yeni ama bunun yıl olarak daha eski olduğu için daha önemli sayılıyor. Şimdi zaten yakından size de göstereceğim. Bir hap bilgi vereyim arkadaşlar. 1800 yıl boyunca bu köprü karayolu taşımacılığında kullanılmış. Yani şöyle düşünün, 15 sene öncesine kadar bu köprüden halen tırlar, kamyonlar gibi ağır vasıtalar geçebiliyorlardı. Ta ki şu karşıda gördüğünüz yeni köprü yapılıncaya kadar. Şu anda zaten orası kullanılıyor karayolu taşımacılığında. Burası sadece yayalara açık bir köprü. Yani köprü diyor ki arkadaş, köprü öyle yapılmaz. Yani Romalılar diyor ki köprü öyle yapılmaz, böyle yapılır. Sizin bizden öğreneceğiniz çok şey var diyorlar. Gerçekten de inanılmaz bir mimari. Evet, sıradaki mekan Arsemia. Burası Commagene İmparatorluğu'nun yazlık sarayı arkadaşlar. Yani adamlar zaten buranın sıcağını biliyorsunuz. Adıyaman, bu Güneydoğu bölgesi inanılmaz sıcak oluyor yazları ama adamlar bunun çözümünü bulmuş. Yazın sarayı bu tarafa taşımışlar. Çok yüksek bir noktadayız. Zaten şu anda akıl tutulması yaşıyorum. Buraya nasıl böyle kral mezarları yapmışlar, nasıl şunları dikmişler. Arkamda da üzerindeki izlerden anlaşılacağı üzerine böyle ışık saçan bir heykel var. Bu da Apollon Mitras'ın yine biriyle tokalaştığı bir heykel ama kimle tokalaştığı bilinmiyor. Çünkü heykelin yarısı yok. Dediğim gibi şu anda Arsemia'dayız. Diğer bölümleri size şimdi göstereceğim. İnsanların 2000 yıl önce buzdolabını nasıl kullandıklarını merak ediyor musunuz arkadaşlar? Burası şu anda o sorunuzun cevabını giderecek olan yer. Arkamda gördüğünüz yer 6 metre derinliğinde, yani 6 metrelik bir yoldan sonra ulaşabileceğiniz doğal bir buzdolabı. Aşağı doğru 18 metre kazılmış ve Samsat, aslında bu Commagene İmparatorluğu'nun normal başkenti olan Samosa'dan, orası şu anda Türk Barajı'nın altında kaldı. Ne zaman bu Arsemia'ya, yani yazlık saraya geldikleri zaman işte o bugün bahsettiğim o şarapları, yiyeceklerini, içeceklerini şu arkamda gördüğünüz doğal buzdolabına koyuyorlarmış ve bütün yaz boyunca bütün yiyecek ve içecekler orada kalıyormuş. Gerçekten çok ilginç bir yer.
Evet arkadaşlar, Arsemia Tapınağı'ndaki turumuza devam ediyoruz. Şu anda çok güzel bir noktaya geldim. Burada çok önemli 3 tane eser var. Açıkçası buraya en çok neden buraya gelinmesi gerektiğini anlamanız gereken 3 eser. Birincisi şu aşağıda gördüğünüz mağara. Burası 158 metre derinliğinde bir mağara. Şu anda içeri girmek tehlikeli ve bayağı bir karanlık içerisi. Buranın yapılmasının 3 sebebi var. Bir tanesi Komagene İmparatorluğu'na katılmak isteyen, yani buranın vatandaşı olmak isteyen insanların buraya girip arınması gerekiyorlarmış. Burada bir süre geçirmeleri gerekiyormuş. İkincisi paganların, yani işte çok tanrı dillere inananların da yine tanrıları için buraya girip arınması gerekiyormuş. Üçüncüsü de Nemrut'a çıkmadan önce, Nemrut biliyorsunuz Komagene İmparatorluğu için kutsal bir yer. Yani oranın en yüksek noktası zaten. Komagene İmparatorluğu'na gitmeden önce, yani pardon, Nemrut Dağı'na çıkmadan önce yine buraya gelip insanların günahlarından arınmaları gerekiyormuş. Çünkü Nemrut'un da zaten yazan kitabelerde şöyle bir ifade var. Buraya arınmadan gelmeyin. O yüzden bu mağarada bekliyorlarmış. İkincisi hemen şu arkamda gördüğünüz, bakın tam netleşmiyor. Ben yakından birazdan çekeceğim. Burası da Türkiye'de, yani Anadolu topraklarında bulunan en büyük Greek alfabesi yazılmış kitabe. 300 satırdan oluşuyor ve bu dönemle ilgili birçok bilgi aslında bu kitabeden alınmış. Bu kitabeye aslında bu Komagene İmparatorluğu'nun bir nevi anayasası anlatılıyor. Yani sosyal haklar, insanların yapması gerektiği dini haklar gibi yerler var. Şimdi şöyle devam edeyim buraya. Böyle görmeniz daha iyi. Karşımda Antikos'la Herakles'in, yani Herkül'le Komagene, Nemrut Dağı'ndaki heykelleri yapan ünlü Komagene kralı Antikos'un tokalaştığı bir refley var. Burada aslında birçok şey anlayabiliyorsunuz. Zaten biliyorsunuz Herakles sonradan Zeus tarafından tanrı yapılan Zeus'un oğlu. Arkilos da kendini her zaman bir tanrı olarak görmüş. O yüzden kendinin boyu bu fotoğrafta daha uzun görünüyor ve kendisi giyinik, kral, işte tanrı çıplak. Hani burada aslında birçok şeyi işte ben üstünlük kurmaya çalışıyorum, havası vermeye çalışmış şimdi bu fotoğrafta. Yani bir noktada şu anda buranın en ünlü 3 tane eserin özelliğini görebiliyorsunuz. Muhteşem bir manzara zaten sizi karşılıyor. Evet arkadaşlar, şu anda Nemrut'a geldik artık. Yani buranın asıl noktası. Ben de merakla bekliyorum. Yıllar sonra tekrar geleceğim. Görüyorsunuz, şöyle bir dönüyorum. Muhteşem bir manzara. 2200 metreye çıktık bugün. Şu an Ekim ayında olmamıza rağmen inanılmaz bir soğuk olacak, biliyoruz akşamları. O yüzden hani gün doğumuna bir daha geleceğim buraya gün doğumu için, ama bugün gün batımı için geldik. Yani arabayla bir noktaya kadar geliyorsunuz. Kapıda sizi 5 liraya servisler bekliyor. O servislere binip yukarıya kadar gelebiliyorsunuz. Yukarıda artık bir 15-20 dakikalık bir merdiven çıkacaksınız. Yanınıza ceketinizi, içeceğinizi, yiyeceğinizi almayı da unutmayın diyorum ve yolculuğuma başlıyorum. Evet arkadaşlar, şu anda artık zirveye çıktık. Şu anda Doğu Terası'ndayız. Burası güneşin doğuşunu izleyeceğiniz yer. Doğu Terası'ndayız. Eğer sabah erken saatlere gelmek istiyorsanız, güneşin doğuşunu izlemek istiyorsanız Doğu Terası'na geleceksiniz. Tabi zaten gelmişken ikisini de gelip görüyorsunuz ama burada bekliyorsunuz sabah için. Şimdi Antikos'u anlatayım biraz. Antikos çok vizyoner bir adam aslında. Yani Komagene Kralı Antikos'tan bahsediyorum. Antikos'un annesinin soyu Yunanistan, yani Greek, babasının soyu ise Perslere dayanıyor. İşte hem doğu hem de batıdan çıkan bir insan olduğu için her iki tarafın da medeniyetinin yansıtması için ve onlara selam olsun diye her iki terasa da devasa heykeller inşa ediyor. Bu heykeller kim diyeceksiniz, yani merak ediyorsanız, en başta Antikos'un heykeli var, hemen yanında Komagene'nin var, sonra ortasında Zeus'un var, yanında Apollon'un var ve en sonunda Herakles'in heykelleri var. Bunlar aslında şu arkamda gördüğünüz tahtların üstündeydiler ama zamanla şu kafalar düştükleri için aşağı taraflara aynı şekilde dizilmişler. Arka tarafta da güneşin batışını izleyeceğiniz yerde de yine aynı heykeller var. Yani çok güzel bir düşünce. Ben şimdi şu anda da güneşin batışına doğru gidiyoruz. İnşallah kaçırmayız. Evet, burası da Batı Terası arkadaşlar. Şu anda güneşin batışını izlemek için herkes buraya geliyor ama bulutlu bir günle karşılaşıyoruz. Biraz şanssızlık oldu ama bunda kendine göre güzel bir görüntüsü var tabii.